İki polis tarafından soyuldum. Ben itiraz edince cebinden kelepçeyi çıkardı. Direnirsen dedi seni tutuklarız dedi. Aksi halde $5000 cezası var. Daha geldim dakikasında benim için bir şeyler ver diyor, para istiyor. But most of people they don't have job. Okay, so there is a problem to find job. Bir bavul para veriyorlarmış böyle 1 kilo et alabilmek için. Durum o kadar vahimmiş. Yol kalabalık da onun bağırmasını büyük ihtimalle duymadı polisler. Belki de gitti anlattı ama o ara ben oho acaba kaç kilometre ötedeydim acaba? Yaşadığı şeyi dansa yansıtmış direkt olarak. Paralar yerlerde geziyormuş çünkü hiçbir kıymeti yokmuş. Sicily Sive. Yes, nube. Me, Nube. Nube. Me, Nube, okay. Tweets. 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 Okay, my name is Burak. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Dostlar, Mozambik'ten herkese selamlar, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Zimbabwe'ye gidiyoruz. Mozambik maceramız bitti arkadaşlar. Şimdi sınıra doğru yolculuk yapacağım. Chimoio isminde bir şehirdeyim. Burası sınıra 2 saat uzaklıktaki bir şehir. Buraya geldim. Buradan sınıra gideceğim. Daha sonrasında da bir aksilik olmazsa sınırı geçeceğiz ve Zimbabwe maceramız başlayacak dostlar. Ama ne yazık ki şahane geçen bir Mozambik birazcık tatsız bir olayla bitti. İki polis tarafından soyuldum. Tehdit ederek paramı aldılar. Bunu açıklamak istiyorum ki buraya gelecek olanlar bu tuzağa düşmesinler. Maputo'daydık, başkentteydik biliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki son günümde sokakta iki polis durdurdu beni. Pasaportumu istediler, kimliklerini gösterdiler. Ben de polisler pasaportu isteyince rutin bir kimlik kontrolü, pasaport kontrolü gibi düşündüm. Çünkü beni uyarmışlardı böyle şeyler oluyor diye. Verdim pasaportu. Daha sonrasında da sorular sormaya başladılar filan. Ama böyle birazcık agresif davranıyorlardı. Bir açık arıyorlar gibi hissettim. Bunun sebebi de para koparmak. Bunu da söylemişlerdi. Cebimde kamerayı fark ettiler. Onu sordular, onu gösterdim. Dedim ki ben seyahat ediyorum, hani işte hatıra olarak fotoğraflar, videolar çekiyorum filan diye. Hemen orada o açığı yakaladılar kendilerince ve dediler ki burada fotoğraf, video çekmek yasak. İzin alman gerekiyor, izin kağıdını göster. Aksi halde $5000 cezası var. Ben orada işin rengini anladım zaten. Dedim ki ülkeye gelirken böyle bir şey söylemediler. Sordum, araştırdım, böyle bir şey yoktu. $5000 gibi bir cezayı da ödeyemem. Dedim nasıl yapacağız? Tamam dediler, karakola gidelim. Ben de üzerimi böyle yoklar gibi arayınca karakola gitmek istemedim. Bunun sebebi de daha önceden ben gözaltına alındım, sorgudaydım arkadaşlar. Karakola gitmek sizi korkutmak için yaptıkları bir şey. Ama karakolda herhangi bir rutin üst aramasında üzerimde taşıdığım yüklü miktarda nakiti, az bir para değil çünkü burada çok fazla hırsızlık oluyor arkadaşlar otellerde, Afrika'da. O yüzden paranızı bölmeniz gerekiyor. Bir kısmını üstünüze taşınmanız gerekiyor. Bir kısmını otelde bırakmanız gerekiyor ki biri çalınırsa diğeri sizi kurtarsın. Ben de bir kısmını otelde bırakmıştım paramın. Bir kısmını da üzerimde taşıyordum. Ama saklamıştım böyle ayrı bir çanta. Bel çantası takıyorum. İnce bir bel çantası. Sadece parayı ve kartımı koyuyorum, kredi kartımı. Onu da böyle artık pantolonumun içine saklıyorum, hiç belli olmuyor. Dedim ki bunlar beni karakola çeker, üst araması yaparsa bu parayı bulurlar. Çok zararlı çıkarız diye düşündüm. Ve ikna etmeye çalıştım onları, hani nasıl yapabiliriz, nasıl çözebiliriz gibisinden. Hemen para olayını ortaya attılar. Ne kadar üzerinde para var gibisinden böyle bir şeyler söylediler. Tabii bu esnada beni sessiz sokaklara çekiyorlar. Daha sonrasında işte çantamı görmek istediler. Böyle şu sarı çantayı görmek istediler. Ne var ne yok gibisinden. Böyle açınca direkt zaten benim 4500 metikal gibi bir para vardı. O da $70 yapıyor. Onu gördüler, hemen çat diye onu çekti aradan. Ben itiraz edince cebinden kelepçeyi çıkardı. Direnirsen dedi seni tutuklarız dedi. Ben hala diyorum ki bunlar beni karakola getirir dedi. Asıl parayı bulacak. Diyorum ki sakin ol, boş ver. Bunları ikna etmeye çalış. Onlar o parayı tabii hemen cep dedi. Hemen bana şey demeye başladı. Bize para vereceksin. Daha fazla para vereceksin yoksa karakola gideriz. Bak dedim. Benim dedim son param otelde $100 param kaldı. Başka da dedim param yok. Bunun dışında size para veremem. Siz bilirsiniz dedim. İsterseniz otele gidip alalım. İsterseniz dedim bu parayı alın gidin. İkna etmeye çalıştım onları. Ama dedim ben dedim oteldeki $100 size verirsem bana dedim yemek parası vereceksiniz. Çünkü dedim başka param kalmıyor. Başka da nakitim yok. Sadece kartta param var ve karttan da dedim şu an alamam. Türkiye'de dedim ekonomik kriz var. Karttan bana para gelmesi için 2 gün beklemem gerekiyor falan dedim. İnandılar. Tamam dediler, otele gidelim. Bu esnada tabii
tabii pasaportun falan ellerinde, vermiyorlar. Neyse otele gittik. Mecbur ben rızam dışında o parayı vermek zorunda kaldım. 100 dolar verdim. Bir de aldıkları o 70 dolar karşılığındaki metikal vardı. Sonrasında pasaportumu teslim ettiler ve böylelikle ayaküstü polisler tarafından hırsızlığa uğramış oldum. Bunun adı rüşvet falan değil asla. Bunu böyle yumuşatmıyorum arkadaşlar. Ha biri size bıçak silah çekmiş, paranızı, eşyanızı öyle çalmış. Ha birkaç kişi üstünüze saldırmış, o şekilde rızanız dışında eşyanızı, paranızı çalmışlar. Ya da böyle polisler rızanız dışında sizi korkutarak, polis kimliğini kullanarak, zor kullanarak, tehdit ederek paranızı, eşyanızı çalmış arkadaşlar. Bunun adı hırsızlıktır. Rüşvet vesaire bir şey değildir. Bu güzel Mozambik insanlarını hep güzel hatırlayacağım. Ama o iki şerefsiz aşağılığı asla unutmayacağım dostlar. İnsanın zoruna giden de bu tarz durumlarda bir şey yapamıyor olması maalesef. Giden paraya üzülmüyorum. Yani muameleye üzülüyorum daha çok. O para önemli değil. Ben o parayı kazanırım. O iki şerefsiz aşağılığa o parayı yedirmektense ben sokaktaki evsizlerle, çoluk çocukla, ihtiyacı olanlarla o parayı fazlasını paylaşmayı tercih ederim. Ki de öyle yapıyorum zaten. Ama maalesef dünyanın bazı yerlerinde böyle şeyler başımıza geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin diye sizi de uyarıyorum. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi burası Mozambik'in Chimoio ismindeki bir kenti dostlar. Buraya 19 saat otobüs yolculuğu yaparak geldim. Hayatımda yaptığım en kötü otobüs yolculuklarından bir tanesiydi. Hatta son 200 kilometresi falan en kötüsü olabilir. Yol namına bir şey yok. Her yer böyle sanki mayınlı tarla gibi patlamış, çukur, rezil bir vaziyette, toz, asfalt namına bir şey yok. Böyle bir rezil yolculuk ne zaman yaptım en son hatırlamıyorum yani. Güney Amerika'da böyle uzun bir yolculuk yapmıştım ama bu kadar kötü yolculuğu en son nerede yaptım inanın hatırlamıyorum. Perişan vaziyette akşam ulaştım buraya. Hızlı bir şekilde bir tane kendime hostel buldum, orada kaldım. Hemen sabah uyanıp sınıra hızlı bir şekilde yol alıyorum şu an. O adamları otele çekip o 100 dolarla ikna etmeseydim kesin üstümdeki bütün parayı bulup çalarlardı. Yani var ya o an aklımın çalıştığına ve ona ikna edebildiğime onları bir noktada seviniyorum. Daha büyük zararlı çıkabilirdim. Bu durumlarda birazcık sakin olmanız gerekiyor. Karakol vesaire bir şey de sizi korkutmasın. Sindirmek için bu tehdidi öne sunuyorlar. Ben karakola giderdim eğer üstümde para olmasaydı. Çünkü orada çok fazla bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. 2 saat tutar, 3 saat tutar, salar. Tecrübe olsun bu da. Bu da ayrı bir tecrübe. Dostlar şimdi kendime bir tane minibüs buldum. Maşipanda isminde bir kasabaya gideceğim. Sınır kasabası. Bu minibüste gideceğim. Çantamı burada görüyorsunuz. 200 metikale götürecekler beni. Diyorum ki turist fiyatı mı, normal fiyat mı? Diyorlar ki normal fiyat. Her yerde normal fiyat. Burada dostlarla tanıştım. ¿Cómo te llamas? El nombre? No, Mafalala. Mafalala. Burak. Burak. Mucho gusto. Şoför abimizmiş Mafalala. Onunla birlikte gideceğiz. 2 saat yolculuğumuz var. Just arrived the country brother. Daha geldim dakikasında benim için bir şeyler ver diyor, para istiyor. Thank you so much. Thank you. Dostlar sınırı geçtim, ülkeye giriş yaptım. Zimbabwe'deyiz şu an. Rahat bir girişti, kolay bir girişti. Şimdi sizlere prosedürü anlatmak istiyorum. Mozambik sınır kontrol noktasına gittim. Pasaportuma mührü bastırdım. Mozambik'ten çıkış yaptım. Mozambik'ten çıkış yaptıktan sonra Zimbabwe sınır kontrol noktasına kadar böyle bir mesafe var. 4-5 dakika falan orayı yürüyorsunuz. Daha sonrasında Zimbabwe polis kontrolüne ulaşıyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman binanın içerisine girdiğinizde böyle elektronik cihazlar var. O cihazlarda bir form var. Onu dolduruyorsunuz arkadaşlar. O formda bilgilerinizi giriyorsunuz ve Zimbabwe'ye biz kapıda vize alarak girebiliyoruz. Ya da sanırım e-vizeyle de girebiliyoruz. O vize statüsünü sizden aslında oraya girmenizi istiyor. Tek giriş mi, multi giriş mi ya da burada birkaç ülkenin de içinde bulunduğu böyle bir vize türü var. Siz o vize türünü 50 dolar ödeyerek aldığınız zaman içinde Zimbabwe var, Zambiya var, sanırım Botswana vardı. Böyle birkaç ülke var. O vize türüyle hepsine giriş çıkış yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar diye biliyorum. Onun detaylarını bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda bakar söylerim sizlere. Ben tek girişlik Zimbabwe vizesi aldım. 30 dolar arkadaşlar. O formu doldurdum. Daha sonrasında polis kontrol noktasına gittim işte. Görevliye gittim. Beni odaya aldı. Odada işlemlerimi halletti. Pasaportuma şöyle bir QR kod yapıştırdı. Ve 30 dolar nakit olarak giriş ücretini ödedim arkadaşlar. 70 dolar hiçbir şekilde rüşvet istemeden, parama konmaya çalışmadan para üstümü de verdiler sağ olsunlar.
Kapıda vizeyi hızlı bir şekilde aldım. Sadece prosedür olarak birkaç soru sordu. Ne yaptın, niye geldin, kaç gün kalacaksın falan diye. Şunu sordu bir de, kaç günlük vize istiyorsun? Maksimum 30 güne kadar verebiliyorlar tek girişte. Ben dedim ki 10 gün verseniz yeter dedim. Zaten o kadar bile kalmayacağım ama 10 gün verebilirsiniz dedim. 10 günlük vize verdiler bana sağ olsunlar. Daha sonrasında sınırı yine yürüyerek geçip çıktım. Orada da paylaşımlı taksiler vardı. Paylaşımlı taksilere bindim. Mutare ismindeki bu şehre geldim şimdi dostlar. Burası sınırdan sonraki ilk büyük şehir. Arkamda buranın otobüs terminali var. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan otobüse bineceğim. Şimdi başkent Harare'ye gideceğim. Durum böyleydi dostlar. Bu arada habire muzungu lafını duyuyorum. Sanırım beyaz insan demek, beyaz adam demek. Sürekli muzungu diye söylüyorlar. Bunu böyle eğlenceli bir yönden mi söylüyorlar yoksa ırkçı bir tavırla mı söylüyorlar bilmiyorum ama bugün bayağı bir duydum muzungu lafını. Evet dostlar, Türkiye'nin lider su arıtması İhras Aura Sevilyon'da da teşekkür etmeyi unuttuk. Sponsorum kendileri. Videolarıma destek oluyorlar. Sizler de eğer evinizde su arıtma cihazına ihtiyaç duyuyorsanız linki açıklamaya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Kendilerine de teşekkürü buradan iletmiş olalım. Şimdi sıra otobüs bulmakta. Otobüsümüzü bulalım, başkente gidelim ve Zimbabwe'yi gezmeye başlayalım artık. Otobüsümüz bu. 3,5 saat sürecekmiş yolculuğumuz. Yarım saat sonra kalkacak. 12 dolar ücret ödedim. Burada yerel para birimi de var ama dolar da kullanıyorlarmış. Bu ablamız bileti kesti. Birazdan kalkacak arkadaşlar. Burası da sanırım hem böyle otobüslerin durduğu bir yer. Şöyle arka arkaya bir sürü otobüs var. Başkente gidiyor hepsi. Aynı zamanda bir pazar yerine benziyor gibi. Picture for me, one big for me. Dostlar şu an başkent Harare'deyim. Sabah saat 5'i 50 geçiyor. 6.30'da otobüsüm var. Victoria Falls isminde bir şehir var. Oraya doğru gideceğim. Bilet almıştım kendime. Otobüs terminaline doğru yürüyorum şimdi. Böyle bir ana caddedeyim. Arkada görüyorsunuz zaten. Bu ana caddenin bir bağlantı noktası var. 4 yol ağzı gibi. Orada bir otelde kaldım 2 gün boyunca. 2 gün önce şehre ulaştım. Akşam vaktiydi. Geç vakitte ulaştık. Ulaşır ulaşmaz kendimi otele attım. İnanılmaz tekinsiz bir yer burası. Yani anlatamam size dışarıdaki ortamı. Özellikle hava karardıktan sonra acayip tekinsiz bir şehir burası. Yani geceleri hiç güvenli değil. Sadece yemek almak için dışarı çıkmak zorunda kaldım bir 10-15 dakika. Otelimin çevresinde yürüdüm. Yani ortamı keşke gösterebilseydim sizlere. İnanılmaz garip bir ortam vardı. Her köşe başında torbacılar, değişik tipler beni süzüyorlar. Yani bir gün boyunca neredeyse bir şey yememiştim. O yüzden dışarı çıktım. Resepsiyonist çocuk bile yani uyardı, dedi ki çok dedi aç değilsen çıkmamanı öneririm dedi. Dedim çok açım. Yapacak bir şey yok. Neyse sağ salim ben yemeğimi aldım, geldim, yedim filan. Ertesi günde tabii doğal olarak şehri keşfetmeye çıktım. Sizler için video çekmeye çıktım. Abi çıktım, Mozambik'teki olayın aynısını yaşıyordum az kalsın. Tam böyle kamerayı açtım. Sizlere selam vereceğim, videoya giriş yapacağım. Böyle bir üst köprü gibi bir şey var, heykel vardı orada. Oraya çıkmaya çalışıyordum. Biri bağırmaya başladı elimde kamerayı görünce. Kamera dedi, no dedi, kamera dedi, polis, polis diye bağırmaya başladı. Böyle koltuk değnekli bir abiydi. Dedim Mozambik'teki olayın aynısını yaşayacağım. Anında mevzuyu anladım. Ta okey dedim, no kamera dedim. Thank you dedim böyle. Arkamı döndüm. Zıt yöne doğru yürümeye başladım. Çok şanslıyım çünkü orası ana cadde. 4 yol ağzı. Çok fazla araba geçiyor. İnsanın böyle daha az geçtiği bir nokta. Yani o da şansıma nereden gördüyse beni. Bunu avantaj olarak kullandım ve zıt yöne doğru yürümeye başladım. Hızlı bir şekilde oradan uzaklaştım ama yani şehrin her köşesinde polis var arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Bu kadar fazla polis en son nerede gördüm bilmiyorum. Ya baktım abi polis diye bağırdı ya. Dedim herhalde burada video çekmek sıkıntı. Hiç girme o topa. Şöyle bir dolandım şehri. Zaten hani akşamları tekinsiz, gündüz de çok öyle normal bir yere benzemiyor açıkçası. Baktım böyle 2 tane kuru bina gösterip kendimi riske gireceğime dedim abi en iyisi git dedim kendine otobüs bileti al. Burada anlatacağın o hikayeyi bir sonraki şehirde anlat, göster. Videonu orada yap dedim. Biletimi aldım. Şimdi yola koyulacağım arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim sizlere. Yani son birkaç gündür yoldayım. Çok yoruldum. İnanılmaz bir yol yaptım. Yani 1500 kilometre neredeyse yol geldim ama
Maputo'dan buraya ve bunu çok kısa sürede 2 gün gibi bir sürede geldim. Hiç durmadan, dinlenmeden neredeyse. 2 günde de böyle polislik oluyordu az kalsın. Birinde polislik olduk, paçayı zor kurtardık. Birinde yine aynı duruma düşüyordum. Velhasıl kelam durum budur arkadaşlar. Yani Afrika'daki en şanssız günlerimi yaşıyorum şu son birkaç gündür. Güneş ne güzel doğuya karşıda, baksanıza. İnsanlar da koşuşturmaya başladılar. Sabah koşuşturması. Ne yapıyorlar? İşlerine gidiyorlar. Aha da benim otobüs firması bu. Extra City diye. 45 dolara aldım arkadaşlar bileti. Otobüs boş gibiydi. Yani internet sitesinden baktım. Online de alabiliyorsunuz. Dedim ki gel al abi, elinde fiziki bilet olsun. Burası bekleme alanı. Çocuk şey dedi bilet alırken. Yarım saat önce gel dedi. Burada bekle dedi. Tamam dedim ben de. Bir topuklamış bu kardeşiniz ama oradan. Görmeniz lazım. Bir salak yapmışım. Bir girmişim ara sokaklara. İnanılmaz kaçtım yani. Böyle bir şey olamaz. Bu arada ama şeyde şanslıydım. Abi eğer koltuk değneğiyle yürümüyor olsa, normal rahat hareket edebiliyorsa koşup beni kesin yakalardı yani. Ondan eminim. Onun da avantajıyla ben biraz kaçtım. Yol kalabalık da onun bağırmasını büyük ihtimalle duymadı polisler. Belki de gitti anlattı ama o ara ben oho acaba kaç kilometre ötedeydim acaba bilmiyorum. Otobüsümüz bu arkadaşlar. Bilet kontrolü yapan bir abimiz var. 10.30'da varacağımızı söylüyor. Dostlar günaydınlar. Şu an Victoria Falls şehrinde kaldığım yerdeyim. Tatlı bir yerde kalıyorum. Rahat bir oda. Gayet yeterli fiyat performans yeri arkadaşlar. Bahçesi de bayağı büyük. Buranın ismi Kafusi Lodge isminde bir yer. Geceliği ne kadardı? 52 dolar civarı bir şeydi. O da günümüz kuruyla 2400 TL civarı bir şey yapıyor. Gayet güvenli, sakin, sessiz, temiz bir yer arkadaşlar. Dün akşam geç vakitte ulaştık buraya. Kahvaltı da dahil bu arada. Onu da söyleyeyim, kahvaltı da dahil. Yumurta veriyorlar. Böyle tam bir İngiliz kahvaltısı. Şöyle bir de otomat verdiler. Şunu basalım da kapatalım yeri. Araç varsa eğer sizde, araçla da girebiliyorsunuz. Park yeriniz de var. Ha, ismi burada yazıyor. Adres de şu. Dün gece o kadar geç vakitte ulaştık ki ya, neredeyse saat 12'ye geliyordu. Yine bir 17 küsür saatlik bir yolculuk, feci bir yolculuk. Bu son 4 günde yaptığım 3. yolculuk arkadaşlar. Biri 19 saatti, biri 17 saat, diğeri de onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Ne kadar yorgun olduğumu az çok tahmin edebilirsiniz. Şöyle bir yolda 1-1,5 saat gitmemişizdir yani. Ben mesela 5 dakika boyunca şöyle rahat sallanmadan gitmediğimizi hatırlamıyorum dün akşamki yolculukta. Sanki böyle yola mayın döşemişler, mayınlar patlamış, çukurlar oluşmuş. Öyle bir ortam vardı, öyle bir yol vardı arkadaşlar. Yol boyunca çok garip yerlerden geçtik buraya gelirken. İnsanların hangi koşullar altında yaşadığını çok net bir şekilde görebildim. Hatta belli başlı yerlerde durdu otobüs. 5'er 10'ar dakika mola verdik. Bazen uzun molalar verdik. Yolcu indirdi vesaire filan, böyle o esnada muavinle böyle kanki oldum. Çok sıcakkanlıydı şoför de muavin de. Onlarla birazcık böyle kanki olduk, sohbet ettik. Onlar inince ben de indim, ayaklarımı filan esnettim biraz. O insanların yaşadıkları böyle o köyleri, yerleşim yerlerini filan görme şansım oldu kısa süreli de olsa. Gerçekten çok zor şartlarda yaşıyorlar arkadaşlar insanlar. Ciddi anlamda böyle bakir yerlerde yaşıyorlar. İşte bir tane derme çatma yol diyemeyeceğimiz bir şey var. Oradan araçlar, tırlar, mırlar, artık otobüsler geçiyor. O insanlar da o şekilde ulaşım sağlayabiliyor bir tek. Afrika'nın gerçekliğini belli başlı açılardan bu seyahatimde hissediyorum arkadaşlar. Eminim farklı noktalara gittiğimde, farklı seyahatler yaptığımızda hem Afrika'nın farklı kültürlerini göreceğiz hem de yine gerçeklikleriyle yüzleşeceğiz. Everything good? How are you, my friend? I'm good. How are you? I'm feeling between you guys.
My name is Burak Burak, where do you come from? from Turkey. 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 Thank you, thank you, thank you. Hello, how are you? Good? I'm good, thank you so much. Thank you so much. Just chilling? Ah, yeah. What's your name? Burak. Burak, yes. You are free to do everything what you want. And how is life in Victoria Falls? Life is so good, but life is good. But we people here in Zimbabwe, most of us we are suffering. Some of the people are working, but they are earning a little money. Okay, they work for little money. Some of people, but most of people they don't have job. They don't have you. Okay, so there is a problem to find job. Like myself, you can see, how old am I? I'm 67 years. 67 years old. You working? You are I'm not working. I'm 33. 33, 30. Me, I'm 37 years. 37. 37. 37, 38, 67, 10 June, 46. 46, 42. 42, Then 50. 50. I'm the youngest one. Don't you buy beer? You want a beer? Yeah, we Where is the market? Let's go, let's go. Okay, I will buy something for you. Okay. İçecek istediler de artık ne istiyorlarsa alayım dostlar. remember I'm an old man. Aha. I do smoke cigarettes. Tek class. Okay, Burak. My name is Cecily Siwe. Sicily Siwe. Yes, Nube. 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 Nube, okay. Tweets. Tweets. Okay, my name is Burak. Burak. Me tweets. Tweets, nice to meet you. İsimlerimizi söylüyoruz birbirimize. Cecily Siwe Nube. And we had Silapuzeni kona audio. Burada bir araba konvoyunu gösterdiler. Cenaze varmış arkadaşlar. Dörtlüleri yakmışlar zaten. Cenaze varmış, mezarlığa gidiyorlarmış. Yakın zamanda bir araba kazası olmuş. 8 kişi hayatını kaybetmiş. Hepsi cenazeye gidiyor arkadaşlar. Arabanın içinde yerel müzik aletini çalan ve geleneksel kıyafetleri giyen ablalar gördüm. Sanırım burada böyle müziklerle uğurluyorlar. Hani ağıt yakar gibi çeşitli müzik aletleriyle birlikte uğurluyorlar. Rahibeler de vardı şöyle. Hatta bu aracın içinde de rahibeler var arkadaşlar. Herkes cenazeye gidiyor. 8 kişi hayatını kaybetmiş trafik kazasında. This is my young sister. Young sister. Hello sister, how are you? Good. I'm good. Thank you so Then much. this one, she's your pet, my sister. Oh, young. how are you? You good? Are you okay? I'm good. Thank you so much. Etrafı gezdiriyorlar bana. Kız kardeşinin dükkanıymış sanırım. Şöyle göstereyim. Burası Victoria Falls şehrinin marketi arkadaşlar. Burası belki de Zimbabwe'nin en meşhur yeri. Ama yaşadıkları yerlere, markete bir bakın arkadaşlar. Yani göstermek istiyorum sizlere burayı. Arkadaşlar etrafı gezdirmek istediler bana. Markete gittik beraber. Daha sonrasında bu pazar yerine uğrayalım. Burayı bir gör istediler. Göreyim istediler. Şöyle sizlere etrafı göstermiş olayım. Marketin ana kısmı burası. Burada da böyle meyve, sebze vesaire bir şeyler satıyorlar. Bak karpuzlara bak. Brown nut. Then you take one so, Aha. then eat. Ha, you eat like that. This one food you take, eat. Ah. You are taste. Oh, okay, you eat. Ah, it's fine, it's fine. Burada tavuklar var. Kapatmışlar oraya. Burada böyle karpuzlar var. Meyvedir, sebzedir, muzdur. Bir sürü bir şeyler satıyorlar. Bakliyattır. Afrika'da gördüğümüz klasik bir pazar yeri arkadaşlar. Africa, Zimbabwe. African Zimbabwe. Hello, how are you? Mobaniwe. Aa şurada. Yeah, Mobaniwe. Mobaniwe. Yeah. Bu ne ya? Bu ne? Böceğe benziyor bu. You want to taste? Bu böceğe benziyor. What is this? Mobaniwe. Mopanewe. Yeah, you want to cake like that. Böceğe benziyor ya. Bu bildiğin kurt ya. Aa no thank you. Tamam ya kurutulmuş kurt şimdi. You can taste it. It's all. Is it good? Good? Very nice. Kurutulmuş kurt yiyorlar arkadaşlar. Bildiğin Come. kurutulmuş kurt. Come. Bildiğin kurutulmuş kurt. Ah thank you abi sağ ol. Burada göstereyim. Ablamız burada satıyor. How much is this for example? $15 a tin.
$15. A tin. Tamam. Şu komple $15. Kurutulmuş kurt arkadaşlar. Burada güveçler var. Şöyle göstereyim. Yemek pişirdikleri güveçler var. Then this one you put it what? To drink water. Water. Yes. You drink water with this. Yes. That's the traditional. Like that. Su koyuyorlar bunun içerisine ve o şekilde içiyorlar. Aslında bardakları bu. Put your beer. Ya da işte içeceklerini koyuyorlar. Bu şekilde içiyorlar. O tam oyuncu ya. Bak tam oyuncu bak. Burada alkolü seviyorlar arkadaşlar. Alkolü seviyorlar. Bu ilginç bir şey ama bak burada da büyük versiyonu var. Burada da büyük versiyonu var. This one you change for Roma. Roma. Tamam bak bu otobüsün içinde ablaların elinde gördüğüm şey bu. You dance. Ha. Bu da helal sana be, helal sana. Şimdi burada kadınlar genelde, erkekler de öyle, başının üstünde bir şey taşıyorlar. Bunun içine de bir şeyler koyuyorlar büyük ihtimalle. Bir yerden bir yere taşıyorlar. O da geleneksel dansa yansımış arkadaşlar. Kız Then dans this etti one ya. you can go some. Kız dans etti ya işte. İçinde bir şeyler var. Bak ha koyuyorlar mesela şişeleri. Başının üstüne taşıyor. Bu da tabii hayatta yaşadığı şeyi dansa yansıtmış direkt olarak. Bildiğin sepet çanta işte arkadaşlar. Çok güzel dans etti ama ya. O otobüsün içerisinde de bunu çalıyorlardı işte. Size dediğim geleneksel alet buydu. Müzik aleti. Burada dansı çok seviyorlar. Müziği çok seviyorlar. Burası Victoria Falls'un en eski barıymış. How are you my friend? Good? Everything good? How are you? Everything good? Good. What is your name? My name is Clifford, my brother. Clifford. Yes. My name is Burak. Burak. Yeah, Call nice me to meet you. Cliff Richard. Cliff Richard. Yeah, Nice to meet you. yeah, Yeah man. Rastaman. Rastaman. One love, my brother. Vallahi abimiz Rastaman yani Rastafari. Bak şöyle saçlarını göstermek istiyorum. Rastafari arkadaşlar. Şu şekilde bandanayla saçlarını kapatıyor. Good. Love. One love. One love. Kardeşimizin kafa çok fena, çok fena. Burası bu şehrin en eski barıymış. Biraz önce gittiğimiz pazar yeri de en eski pazar yeriymiş. Şimdi Mozambik'i hatırlıyorsunuz. Orada her ne kadar kötü bir olay yaşasak da insanlar çok sıcakkanlıydı. Önce böyle sert görüyordunuz onları, tamam mı? Çekiniyordunuz bir yaklaşırken ama tanıştıktan sonra çok sıcakkanlı olduklarını görüyordunuz. Aynısı Zimbabwe için de geçerli. Böyle dışarıdan sert duruyorlar ama ve lakin böyle tanışınca, selamlaşınca, konuşunca çok sıcakkanlı olduklarını görüyorsunuz. Yani bilmiyorum, keyifli buranın insanları ama ve lakin işte ülkeye girer girmez öyle tatsız bir olay yaşayınca başkentte hiç orada kalmadım. Sıvıştım bu tarafa arkadaşlar. Orada da bu arada sıcakkanlı insanlar vardı. Biraz daha tekinsiz orası. Onu söyleyeyim yani. Burada öyle bir şey hissetmedim şimdiye kadar. Zaten insanları görüyorsunuz yani. Selam veriyorlar, sıcakkanlı davranıyorlar. Orada biraz daha böyle. Büyük şehrin olduğunu çok net bir şekilde hissediyordunuz. Dur şunu göstereyim. Orada ağacın dalını kesiyorlar. Ağacın dalını kesiyorlar. O yüzden onu çekmemi istediler. Sürekli yandan bir şey söylüyorlar bana. O yüzden cümlelerimi karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi o yaşadıkları evi de rica edip göstermek istiyorum sizlere. Daha sonrasında biraz daha dolaşalım. Burası hakkında birkaç bilgi daha vereyim. Bir sonraki videoda neden buraya geldiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoyu mutlaka izlemenizi istiyorum. Buraya geliş sebebim. Onu kaçırmayın derim. Dostlar şimdi izin aldım. Yaşadıkları evi göstermek istiyorum. Ayakkabımı çıkardım. Şöyle içeriye girelim. Yaşadıkları alan arkadaşlar. Şöyle yataklarını göstereyim. Burada yatıyorlar. Dolapları var. Burada buzdolabı var. Kıyafetlerini koydukları dolap, buzdolabı, televizyon. Burada böyle tencere vesaire bir şeyler görüyorsunuz. Bir takım
eşyalar. Yaşam alanı burası. Yani evin içerisindeki yaşam alanı burası. Ama en önemli şey müziksiz yok. Yani müzik olmadan olmaz arkadaşlar burada. Müziksiz bir yaşam yok. O yüzden büyük bir hoparlör almışlar. This one my stove. Stove. Aa tamam. Then Dur bakayım, doğru anladım galiba. Şimdi göstersin de. Buradan ateşi yakıyorlar. Üzerine de böyle artık ne pişirecekse tenceresini, tavasını, bir şeyini koyuyor. Burada da yemeğini pişiriyor arkadaşlar. Ocakları. Evin önünde böyle birkaç tane leğen gördüm. İçmek için mi bu suları biriktiriyorsunuz dedim. Sadece dedi yıkanmak için ya da işte bir şeyler yıkamak için kullanıyoruz dedi. Şöyle arkaya doğru bahçe devam ediyor arkadaşlar. Burayı da göstereyim sizlere. Belli başlı şeyler yetiştiriyorlar. Yiyecekleri, temel şeyleri belki de yetiştirmeye çalışıyorlardır. Burada arkada sanırım bir tuvalet var. Burada da ya bir şeyler yetiştiriyorlar ya da böyle tavuk mavuk bir şeyler varsa onların böyle ahırı kümesi gibi bir yerdir arkadaşlar orası da. Yaşam alanları burası. Dostlar, açık söylemem gerekirse ülkenin en turistik yerinde, hatta belki de tek turistik yerinde biraz daha böyle derli toplu bir yaşam görmeyi bekliyordum. Ama ve lakin insanlar gerçekten çok korkunç koşullarda yaşıyorlar. Yani evi hep birlikte gezdik. İş yok. Çalışan çok az paralara çalışıyor. Gerçekten çok kötü yerlerde yaşıyorlar. Hayatlarını bir şekilde idare ettirmeye çalışıyorlar ama tam bir soru işareti. Burası Victoria şelalelerinin olduğu yer arkadaşlar. Yani ülkedeki simge yer. Buraya gelmeden önce biraz daha böyle ya kesin düzgün bir yere gidiyorumdur diye düşünmüştüm. Tamamen zıtlıkla karşılaşıyorum şu an. Sağ olsunlar, çok güzel karşıladılar. Misafir ettiler ama tabii ki beklenti şu yani. Beyaz adam geldi, cebinde parası vardır. Yardım isteyelim. Maalesef Afrika'da bununla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu insanlar gerçekten yüzyıllar boyunca sömürülmüş buradaki ülkeler ve insanlar hep yoksulluğa itilmiş. Ülkelerindeki en değerli madenler hep çalınıp götürülmüş. Bu insanlar köle olarak kullanılmış ve hiçbir şekilde eğitim alamamış, alsa bile çok kısıtlı eğitim almış, kalifiye olarak yetiştirilmemiş. O yüzden hep böyle beden gücüyle filan çalışıyor. Bu şekilde hayatını kazanmaya çalışıyor ya da işte toprakla uğraşıyor, tarım yapıyor, oradan ürünü alıyor. Ya kendi üye ailesine bakıyor ya da işte pazarda satıyor, ne kazanırsa o şekilde ailesini geçindirmeye çalışıyor. Zimbabwe'de de durum böyle aslında. Burası 16 milyon, aşağı yukarı 16 milyon nüfuslu bir ülke. Ama tarihine vesaire baktığımız zaman biraz sonra anlatacağım şimdi sizlere. Hep o Afrika ülkelerinin yaşadığı maalesef sömürge durumunu yaşamış. İnsanlar köleleştirilmiş, zorla çalıştırılmış, katledilmiş, ülkenin bütün zenginlikleri çalınmış. Zimbabwe uzun yıllar hiperenflasyonla uğraştı arkadaşlar. Yani yakın zamana kadar burada o kadar değersizdi ki para birimi. Zimbabwe dolarıydı buranın para birimi. Bir bavul para veriyorlarmış böyle 1 kilo et alabilmek için. Durum o kadar vahimmiş. Paralar yerlerde geziyormuş çünkü hiçbir kıymeti yokmuş. Şu an ülkenin para birimi Zimbabwe altını, ZiG olarak geçiyor. Banka kurunda 1 Amerikan doları 28 ZiG'e eşit. Sanırım bir de kara borsa var burada. O da 40'a eşit diye sokakta duydum. Para değiştirmedim çünkü gerek yok. Amerikan doları kullanıyorlar her yerde. Yani ben sadece elime bir tane Zimbabwe altını geçti. Hani altın dediğime bakmayın. Bildiğimiz para. Adını öyle koymuşlar. Hiç görmedim yani onun dışında. Yani çok uzun yıllar insanlar burada hiperenflasyonla, ekonomik problemle boğuştu ki hala boğuşuyor bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Hala ekonomik problem yaşanıyor burada. İnsanlar iş bulamıyor. İş bulan çok düşük paralara çalışıyor. Genelde böyle sokakta bir şey satan insanlar görüyorsunuz. Bu şekilde hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Ülkenin en büyük ekonomisi tarım. Tütün yetiştiriyorlar, pamuk yetiştiriyorlar, mısır yetiştiriyorlar, çeşitli şeyler yetiştiriyorlar ama modern tarım ne kadar hakim Zimbabwe'de bilmiyorum. Büyük ihtimalle geleneksel tarımla bir şeyler üretmeye çalışıyorlardır bu insanlar. Ülkenin madenleri zengin arkadaşlar. Altın, platinyum, krom, lityum gibi şeyler çıkıyor Zimbabwe'den. Ama tabii ki kimin bunları çıkardığını ve nerelere kaçırdığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir de Victoria Falls var. Victoria şelaleleri çok meşhur, dünyaca meşhur. Buraya insanlar gelip görüyorlar. Bu da ufak bir turizme katkı oluyor ülke ekonomisinde. Bu şekilde ülke ayakta kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu bölgedeki ilk yerleşimcilere baktığımız zaman ilk sakinlerin San halkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. San halkı da mağaraya çizdikleri o resimlerden dolayı biliniyor. Kendileri avcı toplayıcı bir halk. Daha sonrasında milattan sonra Bantu göçleri oluyor buraya.
çeşitli topluluklar buraya geliyor, göçüyor arkadaşlar ve buranın yerel sakinleri oluyorlar. Bugün Zimbabwe'nin nüfusunun çok büyük bir kısmını Shona halkı oluşturuyor. Shona halkının ataları aslında bu Bantu göçü yapan topluluklar. En yaygın yerel dil Shona dili. 16 resmi dil var burada. En fazla Shona dilini biz duyuyoruz sokakta arkadaşlar. Tabii İngilizce de biliyorlar. Bunun sebebi de İngiliz sömürgesi. Daha sonrasında Büyük Krallıklar dönemi başlıyor. 11. ve 15. yüzyıllar arasında Büyük Zimbabwe Krallığını görüyoruz dostlar. Daha sonrasında İngiliz sömürgesi dönemi başlıyor arkadaşlar. 1888'de 1965 yılları arasında sürüyor bu. Cecil Rhodes isminde bir tane adam var. Buradaki altın rezervlerine çökebilmek için yerel liderleri kandırıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bir şirket kuruyor. 1890'da da silahlı güçleri buraya getiriyor ve bölgeyi işgal ediyor. Daha sonrasında bu adama karşı bir ayaklanma başlıyor arkadaşlar. Yerliler bir ayaklanma başlatıyorlar birleşip. Ama tabii İngilizler bunu kanlı bir şekilde bastırıyor. 1923 yılında da Güney Rodezya kuruluyor burada. Şirket yönetimi sona eriyor. Daha sonrasında bölgede Birleşik Krallığa bağlı Güney Rodezya isminde bir sömürge kuruluyor. 1980 yılında da Zimbabwe bağımsızlık ilan ediyor ve Zimbabwe ismini alıyor. Ülkenin ismini Zimbabwe koymalarının sebebi Büyük Zimbabwe Krallığı'na dayanıyor. Büyük taş evler anlamına geliyormuş arkadaşlar Zimbabwe. Shona halkının kurduğu bir krallık ve şu an günümüzde Shona halkı da Zimbabwe'deki en büyük etnik grup arkadaşlar. İsim de onlardan geliyor. Bak 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 kimler var. Yiyecek bulmak için şehre inmişler. Bir sonraki videoda şelaleleri paylaşacağım sizlerle. Ne yazık ki burada vaktim kısıtlı olduğu için bir günde 2 video çekmek durumunda kalıyorum. Bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bazen de böyle birkaç video stok yapıyoruz. Bir hafta, 10 gün, bazen 15 gün geriden gelmek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizler de insanız. Bizler de hasta olabiliyoruz, eve dönebiliyoruz. Bir şeye ihtiyacımız oluyor, bir şey yapmamız gerekiyor. Bazen çok sıkılıyoruz, yoruluyoruz, dinlenmek istiyoruz. O yüzden anlayışla karşılamanızı istiyorum. Olabildiğince güncel gitmeye çalışıyorum ama bunun da bilgisini paylaşayım sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Victoria Şelalelerinde görüşmek üzere diyeyim. O videoyu izlemeyi unutmayın. Müthiş bir yere gidiyoruz çünkü. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.